Hoş geldin. Bugün masamızda gerçekten acayip ve bir o kadar da büyüleyici bir konu var. Yönetmen Gore Verbinski'nin neredeyse 10 yıllık bir aradan sonra çektiği yeni filmi. Good Luck, Have Fun, Don't Die. Evet, isim de en az filmin kendisi kadar ilginç. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da filmin kendisi kadar nasıl desem eklektik. Festival eleştirileri var, sektör dedikodularıyla dolu bir forum başlığı var. E-spor kültürü üzerine bir rapor ve hatta işin en tuhaf yanı bir video oyunu turnuvasında yaşanan gerçek ve çok trajik bir olay hakkındaki makaleler de var. Aynen öyle. Görevimiz de şu, eleştirmenlerin bayıldığı ama adının arkasında karanlık bir hikaye yatan ve gişede kaybolup gitme riski taşıyan bu filmle ilgili neler olup bittiğini anlamak. Bu gerçekten de çözülmesi zor bir bulmaca. Hadi o zaman parçaları birleştirmeye başlayalım. Başlayalım. Çünkü bir yanda eleştirmenlerin yılın en iyilerinden biri dediği bir film var, diğer yandaysa kimsenin duymayacağından endişe edilen bir dağıtım krizi. Bayağı nadir bir durum. Kesinlikle. O zaman en temelden başlayalım. Film ne hakkında? Kaynaklara göre her şey Sam Rockwell'in canlandırdığı bir adamın Los Angeles'ta sıradan bir restorana dalmasıyla başlıyor. Hem de ne dalmak. Tam bir kaosla dalıyor. Gelecekten geldiğini, insanlığın yapay zeka tarafından yok edilmenin eşiğinde olduğunu iddia ediyor ve onu durdurmak için de o restorandaki tamamen alakasız insanlardan bir ekip kurması gerekiyor. Kulağa klasik bir seçilmiş kişi hikayesi gibi geliyor aslında. Gelebilir ama bir detay var. Bu onun yüzlerce denemesinden sadece biri. Nasıl yani? Bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmış ve defalarca, yüzlerce kez başarısız olmuş. Yani karşımızda yorgun, çaresiz ama bir o kadar da komik bir karakter var. Anladım. Alışılmadık bir ekip, zaman döngüsü ama sanırım bu projeyi gerçekten ilginç kılan asıl isim yönetmen koltuğunda oturan kişi. Gore Verbinski. Kesinlikle. İşte burada işler gerçekten de ilginçleşiyor. Bu, Verbinski'nin 2016'daki A Cure for Wellness'tan bu yana çektiği ilk film. Neredeyse 10 yıl. 10 yıl, evet. Ve Verbinski'yi bilen bilir, hani tek bir tarza sığdırabileceğiniz bir yönetmen değil. Hiç değil. Bir yanda Karayip Korsanları gibi devasa macera filmleri var, diğer yanda Halka gibi insanın iliklerine işleyen bir psikolojik korku. Bir de üstüne Rango gibi Oscar ödüllü bir animasyon var. Unutmamak lazım. Aynen. Bu inanılmaz çeşitlilik, bu yeni filmin her karesine sinmiş durumda. Kaynaklar şey diyor, film bir dakika aksiyon komedi gibiyken, sonraki dakika klostrofobik bir gerilime dönüşebiliyor. Yani o tonlardaki ani geçişler, o kafa karışıklığı aslında bilinçli bir tercih. Yönetmenin imzası gibi bir şey mi? Tam olarak öyle. Seyirciyi rahat ettirmek gibi bir derdi yok. Terry Gilliam'ın 12 Maymun filmine çok benzetiliyor ki bu da büyük bir iltifat. Evet. Bilim kurgu kurallarını tek tek açıklamak yerine seni doğrudan kaosun ortasına atıyor ve hadi ayak uydur diyor resmen. Oyuncu kadrosu da bu kaosu sırtlayacak isimlerden oluşuyor gibi. Sam Rockwell için elektrikleyici, karizmatik ve tam bir çılgın gibi yorumlar okudum. Performansı ayakta alkışlanmış ama kadroda Haley Lou Richardson, Juno Temple, Michael Pena ve Zazie Beetz gibi başka harika isimler de var. Evet. Yanlış bazı eleştirilerde ilginç bir noktaya değiniliyor. Özellikle Michael Pena ve Zazie Beetz gibi çok yetenekli oyuncuların karakterlerinin biraz havada kaldığı, potansiyellerinin tam olarak kullanılmadığı söyleniyor. Öyle mi? Neden peki? Sanki film o kadar Rockwell'ın enerjisine odaklanmış ki diğer karakterlere nefes alacak alan kalmamış gibi. Anladım. Peki bu kaotik ve enerjik Sium'in belli ki net bir hedefi var. Yapay zeka. Hatta bir eleştiride okuduğum ve çok hoşuma giden bir tabir vardı. Gururla yapay zeka karşıtı bir film. Gururla ve hiç çekinmeden. Filmin mesajı çok net. Teknolojiye ve özellikle yapay zekaya olan bağımlılığımız bizi mahvediyor. Ve bunu göstermek için geri dönüş sahneleri kullanıyor. Ne gibi sahneler bunlar? O sahnelerde telefon ekranlarına yapışmış, etrafından bir haber zombi gibi dolaşan gençler, sevdiklerini kaybeden insanlar için tasarlanmış yapay zeka yas arkadaşları görüyoruz. Vay canına. Hatta teknolojinin bir karakteri kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak hasta ettiği anlar bile var. Kulağa biraz basit bir teknoloji kötüdür mesajı gibi geliyor ama anladığım kadarıyla bundan daha derin bir katmanı var. Çok daha derin. Çünkü film sadece yapay zeka kötü, fişini çekelim demiyor. Daha ziyade yapay zekanın yok edilmesi gereken bir düşman değil,
mücadele edilmesi gereken kaçınılmaz bir gerçek olduğunu öne sürüyor. Yani süreci sorguluyor. Aynen. Bizi en başından bu teknolojiye bu kadar bağımlı hale getiren toplumsal çürümeyi sorguluyor. Hani bazı eleştirmenlerin dağınık bulduğu o geri dönüş sahneleri var ya, Evet. aslında tam da bu amaca hizmet ediyor. Sadece sonucu, yani yapay zeka kıyametini değil, bizi o sonuca götüren adımları, o küçük teslimiyet anlarını gösteriyor. Dur bir dakika, bu çok ilginç. Elimizdeki bir senaryo eleştirisinde tam da bu geri dönüş sahneleriyle ilgili farklı bir noktaya değiniliyor. Nedir o? Deniyor ki bu sahneler dünyanın zaten bilim kurgusal bir distopyaya dönüştüğünü en başından teyit ediyor. Evet. Bu da Sam Rockwell'ın karakterinin gerçekten gelecekten mi geldiği yoksa sadece bir hayalperest mi olduğu yönündeki ana gizemi zayıflatıyor. Evet, bu filmin yapısıyla ilgili en zekice eleştirilerden biri bu. Normalde böyle bir hikayede izleyici olarak sürekli bu adama inanmalı mıyım yoksa bu bir deli mi ikileminde kalırsın. Bu gerilim hikayeyi sürükler. Doğru. Ama film geri dönüş sahneleriyle daha en başta evet dünya çığırından çıkmış durumda ve bu adamın anlattıkları muhtemelen doğru diyerek kendi gizemini biraz baltalamış oluyor. Ama belki de bu da bilinçlidir. Yani filmin derdi bir gizem yaratmak değil de en başından beri bakın bu bir alegori ve durum sandığınızdan da vahim demek olabilir mi? Mümkün. Yani o dağınık yapı, o baltalanan gizem filmin anlatmaya çalıştığı kaotik mesajın bir parçası olabilir mi? İşte bu harika bir sentez. Bence kesinlikle olabilir. Filmin yapısı içeriğini yansıtıyor. Mesajı dünyamız karmaşık ve parçalanmış bir haldeyse bunu anlatmak için kusursuz, pürüzsüz bir anlatı kullanmak sahtekarlık olurdu belki de. Doğru bir nokta. Belki de bu yapısal kusur aslında filmin en dürüst olduğu an. Bu kadar karmaşık bir yapının ve mesajın ortasında filmin adı daha da bir dikkat çekici hale geliyor. Good luck, have fun, don't die. Evet. Yani iyi şanslar, iyi eğlenceler, ölme. Bu bir kıyamet filminden çok bir video oyunu gecesine başlarken arkadaşına söyleyeceğim bir laf gibi. Kesinlikle öyle. Kaynaklar bu ifadenin kökeni hakkında bir şeyler söylüyor mu? Hem de nasıl? Ve bu bizi doğrudan e-spor kültür raporuna götürüyor. GLHF kısaltması yani Good Luck, Have Fun, çevrimiçi oyun dünyasında bir maç başlamadan önce oyuncuların birbirine yazdığı standart bir selamlama. Bir tür dijital e-sıkışma gibi. Aynen. Sportmenliği bunun sadece bir oyun olduğunu ve amacın eğlenmek olduğunu hatırlatan bir jest. Film de insanlığın yapay zekaya karşı verdiği savaşı yüksek bahisli bir oyun olarak çerçeveleyerek bu kültüre çok net bir gönderme yapıyor. Anlıyorum. Bu zekice bir gönderme. Ama bu ifadenin arkasında kaynaklarda belirtilen çok daha karanlık gerçek bir hikaye var. Evet, Jacksonville'deki o silahlı saldırıdan bahsediyorum. evet işte burada filmin adı hicivsel bir ifadeden çıkıp tüyler ürpertici bir anma niteliği kazanıyor. Olayı biraz açalım mı? Tabii, 2018 yılında Jacksonville'de bir Madden NFL 19 yani bir Amerikan futbolu video oyunu turnuvası düzenleniyor. David Katz adında bir katılımcı bir maçı kaybettikten sonra turnuva alanında ateş açıyor. Aman tanrım. İki profesyonel oyuncuyu Elijah Clayton ve Taylor Robertson'ı öldürüyor. Birçok kişiyi yaralıyor ve ardından intihar ediyor. İnanılmaz bir trajedi. Kaynaklarda saldırganın maçı kaybettikten sonra rakibinin elini sıkmayı reddettiği detayı vardı. Bu çok çarpıcı. Kesinlikle. CLHF ruhunun yani o sportmenliğin tamamen çöktüğü an o an. İşte bu gerçek olay filmin adına sarsıcı bir ağırlık katıyor. İyi şanslar, iyi eğlenceler ifadesi artık sadece bir oyun selamlaması değil, gerçek bir trajedinin yaşandığı, masumiyetin kaybolduğu bir anın anısı. Ve başlığın sonuna eklenen o 3 kelime. Ölme ifadesi. Bu olay ışığında bakınca insanın kanını donduruyor. Film, kurgusal riskleri alıp oyun dünyasının gerçek hayattaki trajik sonuçlarıyla yüzleştiriyor bizi. Vay canına. Yani elimizde ne var bir bakalım. Usta bir yönetmenden çıkan, eleştirmenlerce göklere çıkarılan, tematik olarak zengin, son derece özgün ve adının arkasında bile katman katman anlamlar yatan bir film. Evet, Kağıt üzerinde bu filmin yılın olayı olması gerekirdi. Ama kaynaklardaki özellikle o Reddit başlığındaki hava
hiç de öyle değil. Hiç değil. Hatta tam tersi bir panik havası hakim. Ve sorunun adı çok net. Briarcliff Entertainment. Filmin dağıtımını üstlenen şirket, bu şirketle ilgili sorun ne tam olarak? Briarcliff küçük ve pek tanınmayan bir dağıtımcı. Geçmişine baktığımızda iş modellerinin daha çok belirli bir kitleye yönelik, düşük bütçeli filmler üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Ne gibi mesela? Mesela belirli bir yaştaki izleyiciye hitap eden Liam Neeson aksiyon filmleri ya da inanç temalı yapımlar gibi. Kaynaklara göre bugüne dek 10 milyon dolardan fazla hasılat yapan tek bir filmleri bile olmamış. Bir dakika, bu inanılmaz. Yani eleştirmenlerin öve öve bitiremediği, içinde büyük yıldızların olduğu, kült bir klasiğe dönüşme potansiyeli taşıyan bir filmi alıp, niş filmlerle uğraşan bir şirkete mi vermişler? Bu nasıl olabilir? Forumdaki herkesin sorduğu soru da bu. Ortada devasa bir uyumsuzluk var. Bu film kendine has izleyicisini bulmak için akıllı bir pazarlama kampanyasına, yavaş yavaş yayılan bir kulaktan kulağa heyecanına ihtiyaç duyan türden bir film. Anlıyorum. Ama Briarcliff'in böyle bir filmi pazarlama tecrübesi veya altyapısı yok gibi görünüyor. Bu yüzden de en büyük korku şu, film Fantastic Fest gibi festivallerde aldığı %94'lük Rotten Tomatoes puanına rağmen kimsenin haberi olmadan vizyona girip bir hafta sonra sessiz sedasız kaybolabilir. Forumdan bir yorumcunun yazdığı gibi, sıfır reklamla bir haftalığına sinemalara atılıp sonra sonsuza dek yok olabilir. Maalesef. Bu bir sanat eserinin yaratım sürecinden sonraki hayatının ne kadar kırılgan olduğunu gösteren acı bir örnek. Harika bir tablo yapabilirsiniz ama onu kimsenin görmediği bir depoya kilitlerseniz hiçbir anlamı kalmaz. Tam olarak bu. Eleştirmenlerin ne dediğinin, filmin ne kadar iyi olduğunun hiçbir önemi kalmayabilir. Çünkü insanlar varlığından haberdar olmayacak. Aynen, insanlar sinemada böyle bir filmin oynadığından haberdar bile olmayacak. Bu, sinema endüstrisinin acımasız bir gerçeği, sanat ve ticaret arasındaki o hassas denge. Peki, tüm bu kaynakları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resim gerçekten de filmin kendisi kadar kaotik ve büyüleyici. Evet, kesinlikle. Bir yanda usta bir yönetmenden çıkmış, eleştirmenlerin ayılıp bayıldığı, yapay zeka korkularımızı anlatan yüksek enerjili bir bilim kurgu hicvi var. Ama aynı zamanda adının kökenini e-spor kültüründen ve maalesef gerçek bir trajediden aldığını, bu yüzden de beklenmedik bir ağırlık taşıdığını görüyoruz. Ve tüm bu sanatsal başarıya rağmen En büyük savaşını sinema salonlarına seyirci çekmek için, yani kendi dağıtımcısına karşı vereceğini anlıyoruz. işte bu beni en çok etkileyen kısım. Film, insanlığın o karma karışık, kusurlu, dağınık halinin Evet, düzenli, temiz ve steril bir yapay zeka geleceğine karşı kurtarılmaya değer olduğunu savunuyor gibi duruyor. Ama filmin kaderine bakınca tuhaf bir paralellik görüyoruz. nasıl bir paralellik? Filmin kendisi de tıpkı savunduğu insanlık gibi karmakarışık, eleştirmenlerce seviliyor ama ticari geleceği belirsiz ve onu anlamayan zayıf bir dağıtımcı tarafından piyasaya sürülüyor. Bu mükemmel bir özet, neredeyse trajik bir şekilde şiirsel bir durum. Filmin anlattığı hikayeyle kendi yaşadığım mücadele birebir örtüşüyor. O zaman sana üzerinde düşüneceğin son bir düşünce bırakıyorum. Devasa markaların, devam filmlerinin ve yakında belki de yapay zekanın ürettiği içeriklerin hakim olduğu bir sinema endüstrisinde Good Luck, Have Fun, Don't Die gibi özgün, dağınık ve bağımsız ruhlu bir filmin hayatta kalma mücadelesi belki de ekranda anlattığı o kıyamet senaryosunun ta kendisidir. Vay. Belki de asıl savaş sinema salonlarında veriliyordur. Sence bu filmin potansiyel başarısızlığı, senaryosundaki herhangi bir mesajdan daha güçlü bir politik beyana dönüşebilir mi?